Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bu videomda sizlere arkadaşlarım bu görmüş olduğunuz farklı her birleştiğinde farklı bir görünüme sahip olan motif modelinin nasıl yapıldığını anlatacağım, paylaşacağım inşallah. Umarım sever ve beğenirsiniz. Bakın, böyle gayet güzel görünen, yapımı da bir o kadar kolay olan bir çalışma, bir model arkadaşlar. Bu modelimizi yazlık baharlık örgülerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz gibi kış ayları içinde böyle şallar, atkılar yapabilirsiniz modelimizden. Bluzlerden tutun da hırkalara varana kadar her türlü örgüde kullanabileceğiniz bir motif çalışması arkadaşlarım. Gelin hep birlikte örelim arkadaşlar. Evet, motifimizi yaparken Kartopu Lotus isimli şöyle simli bir ip kullandım arkadaşlarım ve tığım ise 1,70 milim. Hemen başlayalım. İlk etapta şu şekilde bir halka yapıyoruz. İçerisinden geçirdim ve bir tane zincir çekiyorum ilk başta. Sonra içerisine, bu halkanın içerisine 16 tane sık iğne ile dolduruyorum arkadaşlar. 2 3 Evet, tam 16 tane içerisine sık iğne ile doldurduktan sonra hemen tutuyorum şu ipimi ve çekiyorum. Bu şekilde çekebildiğiniz kadar çekin arkadaşlarım ve geliyorum, ilkinin içerisinden giriş yapıyorum ve buraya bu şekilde kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. Daha sonra burada 3 tane zincir çekiyorum, üzerine alıyorum. Aynı yerin içerisine giriş yaptığımız bu yerin içerisine giriş yapıyorum. Bir tane yarım trabzan yapıyorum. Sonra üzerine alıp tekrar aynı yere bir tane daha yarım trabzan yapıyorum ve birlikte çekiyorum. Araya 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Bir tanesini atlayıp diğerine 1 2 ve 3 tane yarım trabzanı yapıyorum, birleştiriyorum, 1 2 3 tane zincir çekiyorum, tekrar üzerine alıp bu şekilde bu etrafını birer atlayarak arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın, buraya atlıyoruz ve buradan devam ediyoruz. Buraya 8 tane bu şekilde yaprak yapacağız. Sekiz tane yaptıktan sonra 1 2 3 tane zincir çektim, tekrardan geliyorum. Bu ilk yaptığım yaprağın iç kısmından bakın bu şekilde giriş yapıyorum, buraya kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. Buradan yine 3 zincir çekiyorum, üzerine aldım ve bu yerin içerisine giriş yaptım. Gördüğünüz gibi bir, hemen yanına ikinciyi de yapıp bunu birleştiriyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum, üzerine alıyorum, aynı yerin içerisine bakın şuraya yapıyoruz şu anda. Köşelerimizden bir tanesini bu şekilde tamamlamış olacağız. 2 ve 3 tane yaptık, çekiyoruz. 4 tane zincir çekiyorum, 4 tane çektim arkadaşlar. Bu arada üzerine aldım ve bakın şu ilk yer boşluğuma, hemen bundan sonra gelen ilk yerime giriş yaptım. Bu şekilde
bir tane ikili trabzan yapıyorum buraya. Sonra tekrar 4 zincir çekiyorum. 2 3 4 üzerine alıyorum ve diğer boşluğa geçiyorum. İkinci köşeyi yapıyorum. Buraya da 2 3 birleştirdim. Arada 3 zincir. Tekrar diğerine 2 3. Şimdi 4 zincir. 1 2 3 4 üzerine alıp boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve diğer köşeye geçtim. Köşelerde arada hep 2 3 zincir arkadaşlarım olacak. Sona geldiğimizde yine buradan giriş yapıyoruz. Yine 3 zincir çekiyoruz. Yükselip yine bu köşeyi tamamlıyoruz. Şimdi arkadaşlarım burada 4 zincir çekmiştik. Zincir sayımızı 5'e çıkartıyoruz. Üzerine alıp bu tek bir tane ikili trabzan yapmıştık. O trabzanın üzerine geliyoruz bu şekilde ve buraya önce bir ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere bir ikili trabzan daha yapıyoruz. Bu şekilde. Sonra yine 5 zincir üzerine alıp diğer köşeyi aynı şekilde yapıyoruz. Beş zincir çekip bu aradaki ikili trabzanların üzerine ikiye çıkartıyoruz. Önce arada bir zincir çekerek. Burayı da tamamladık arkadaşlar. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Yine üzerine aldım ve köşede yapmam gereken o işlemi yapıyorum. Şimdi az önceki sırada 5 zincir çekmiştik. Şimdi 6'ya çıkartıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Üzerine alıp bu iki boşluğun yani V yaptığımız bu yerin arasına giriş yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. 1, 2. Bu defa 2 zincir çekip devam ediyorum. Bir tane daha aynı yere yapıyorum. V'min görünümünü büyütüyorum arkadaşlar. Tekrar 6 zincir çekiyorum. 6 tane zincir çektim. Üzerine aldım. Bu köşeye geçiş yapıyorum. Tekrar bakın yaptıktan sonra 6 zincir çekiyorum. Üzerine alıp buranın içerisine giriş yapıp bir tane ikili trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim, üzerine aldım. Tekrar diğer ikili trabzanda yapıyorum ve bu şekilde etrafını çeviriyoruz. 3 4 5 6.
Sona geldik. Bakın diğer tarafın birleşim yerine geldim. Yine birleştiriyorum bu şekilde. Önce köşeyi yapıyorum. Ve buradan 7 zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Bu boşluğa giriş yapıp buraya 3 tane normal ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Yine bir 7 zincir çekiyorum. Üzerine aldım. Diğer köşeye geçip diğer köşeyi yapıyorum arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bu defa aradaki yerlerimize üçer tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet arkadaşlarım, bakın. Şimdi son sıramıza geldi sıra. Şöyle aldık. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Yine köşeyi normal yapıyorum. Şimdi burada arkadaşlarım 10 tane zincir çekiyorum. Burada 7 idi. Şu anda 10'a çıkartacağız sayısını. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Üzerine aldım. Geliyorum bu orta kısma. Bakın. 3 tane ikili trabzanım vardı. Ortadakinin üzerine giriş yapıyorum. 1, 2, 3 tane buraya bu şekilde ikili trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi tekrar 10 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Üzerine alıp diğer köşeye gidiyorum. Bu şekilde çevirmemiz gerekiyor. Şimdi ben size birleşimini göstereceğim için burada artık diğer parçamıza eklemek istiyorum. Şimdi arkadaşlarım buraya geldik. 2 tane zincir çektim. Geliyorum, alıyorum diğer parçamı. Tam ortadan giriş yapıyorum. Ve buradan ekliyorum bunu buna. Sonra 2 zincir çekiyorum. Tekrar 1, 2. Üzerine alıp diğer şeyi yapıyorum. Bu yaprağı yapıyorum. Köşeyi. 2 ve şöyle 3. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zinciri çektim. Üzerine aldım. Geliyorum ortaya. Yine o 3 tane ikili trabzanımın üzerine tam ortasına bu şekilde giriş yapıyorum. Ve diğer parçamda aynı yere bakın buraya geliyorum. Buradan şöyle çevirelim. Evet. Burası tersi. Tamam arkadaşlarım. Şu şekilde tutuyorum ve buraya ekliyorum. Sonra tekrar üzerine alıp aynı yerin içerisine giriş yapıyorum. Ve geliyorum. Yukarıdan da burayla birleştiriyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Üçüncü ve son olan yerimi de ikili trabzanımı da yapıyorum. Buradan da son yere birleştiriyorum. Ve burada tekrardan arkadaşlar 10 tane zincir çekiyoruz. Hemen döndük. Üzerine alıp köşedeki yerimi yapıyorum, birinci yerimi.
Şimdi 2 zincir çekiyorum ve geliyorum tam bunun da birleşim yerine, bu parçamın şöyle bakın, üçünün birleştiğim yeri tam burası. Buradan giriş yaptım, birleştiriyorum. 2 zincir çektim, aşağıya inip diğer yaprağımın, köşemin diğer tarafını yapıyorum. 2 ve 3. 10 zincir çekiyorum şimdi. Üzerine aldım. Diğer tarafa geçtik arkadaşlar. Ortadakinin üzerinden giriş yaptım. 1. Hemen diğer parçamdan da aynı şekilde üstünden birleştiriyorum. Üzerine aldım. Tekrar aynı yere giriş yaptım. İkili trabzanımı yaptım. Üst tarafa birleştiriyorum. Üzerine alıp üçüncüyü de aynı yerden giriş yaparak aldıktan sonra burayla birleştiriyorum. Şimdi tekrar evet şöyle birleştirdim. 10 tane zincir çekiyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zinciri çektim. Üzerine aldım. Köşedeki birinci yerimi yapıyorum önce. 2 ve 3. 1, 2 zincir çektim. Köşeye geliyorum. Orayla birleştiriyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve artık devam ediyoruz. 2 ve 3. Böylelikle birleştirmiş de olduk arkadaşlar. Şimdi 10 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Üzerine alıp bu yerdeki son yerimizi tamamlıyoruz. 1, 2, 3 tane ikili trabzanla. Tekrar 10 zincir çekelim. Ve geliyorum. Artık motifimi tamamlamış oluyorum. Burayla birleştirdim. Evet arkadaşlar, şu güzelliğe bir bakın. Şöyle her birleşimde farklı farklı, burası ayrı güzel, buraları ayrı güzel bir görünüme sahip oluyor arkadaşlarım. Evet, bugünlük de kanalımdan bu kadar. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.